Bu videoya geldiysen muhtemelen kendi başına bir dil öğrenmeye çalışıyorsun. Ve bugün ben de senin işine yarayacağından emin olduğum 5 farklı ChatGPT promptu göstereceğim. Basit bir ChatGPT yapay zeka promptları demeyin, bunları kullanın ve en kısa sürede dili öğrenmeye başlayın. İlk madde. Bana A1, A2 konusunda konuşmak ve yazmak için birer konu öner ve ne yapmam gerektiğini açıkla. Bu promptu girdiğimiz zaman bizim elde edeceğimiz çıktılar konuşma ve yazma için birkaç farklı başlık olacaktır ve içlerinde ne yapmamız gerektiği yazacaktır. O yüzden yeni bir dile başladığımız zaman, yani halihazırda öğrendiğimiz bir dilde olabilir, hiç sıkıntı yok. Bize verdiği konular, yazma konuları, konuşma konuları sayesinde bize rehberlik edecektir. Senin seviyen bu. Sen şu an bunda hakkında konuşmalısın ve nasıl konuşacağını da şu an sana açıklıyorum şeklinde bir çıktı alacağız. Ve bu alıştırmayı düzenli bir şekilde yaptığımız zaman belki bir hafta, 2 hafta ilk baş seviyelerde çok kısa sürede konuşma ve yazma becerimizin ilerlediğini göreceğiz. Çünkü muhtemelen tek başına öğreniyorsan bir kursa gitmiyorsundur, bir öğretmenden ders almıyorsundur ve ChatGPT'nin önemi burada ortaya çıkıyor. Sana vermiş olduğu çıktılarla, konularla senin hangi konulardan yazman gerektiğini, hangi konuları konuşabiliyor olman gerektiğini çerçeveletecek ve sen de o çerçeveye göre aslında sırayla konuşacaksın, yazacaksın. Böylelikle çok kısa bir sürede gerçekten 2-3 hafta gibi bir sürede A1'i bitirip A2'ye geçebilirsin. İkinci madde. Hatalarımı düzelt. Evet, birçok insan hatalarımı düzeltirken correct my mistakes promptunun neden bu videoda yer aldığını sorgulayabilir. Ancak hepimizin yaptığı bir hata var. Bu nasıl yazılır diye sormak, bu nasıl konuşulur, ne denmesi gerekir diye sormak. Olay burada o değil. Aslında yapmamız gereken şey yazdığımız metinin, konuşmanın karşı tarafa direkt hatalı bir şekilde iletilmesidir. Bunu yapmalıyız. Ben direkt yazdığım bir metni ChatGPT'ye gönderebilirim ve hatalarını düzeltmesini isteyebilirim. Bu en etkili yol olacaktır. Ama bir yandan şunu da yapabilirim. Ben okulda törene katılacağım ve törende yapmam gereken bir konuşma var. Bana bunu İngilizce yaz. Bunu da diyebilirim. Bunu dememle yazdığım metni düzeltilmiş bir şekilde bana gelmesinin arasında çok fark var. Çünkü birinde sadece doğru halini görüyorum, doğrusunu öğreniyorum. Yani öğrendiğimi zannediyorum. Ama birinde kendi yazdığım metnin, orijinal metnin hatalarını törpülüyorum. Aslında baktığımız zaman doğrusunu öğrenmek daha cazip gelebilir. Ancak bu akılda kalıcı olmayacaktır. Ezberlediğimizi düşüneceğiz, öğrendiğimizi düşüneceğiz. Fakat o yalnızca bizim kısa hafızamıza atılacaktır. Ertesi gün, bir hafta sonra, 10 gün sonra unutacağız. Konuşamayacağız. O yüzden yazdığımız bir metindeki yanlışların düzeltilmesini istemek bize asıl öğretme işleminin yapıldığı eylemdir. Hazır olarak doğrusunu görmek değil. Yanlışlarımızdan ders çıkarmayı öğrenmek. Üçüncü madde. Paraphrase the text I've written. Yani yazdığım teksti paraphrase et. Paraphrase ne demek? Paraphrase, yazılan bir metnin anlamını koruyarak farklı cümlelerle ifade edilmesi. Yani basitçe böyle diyebiliriz. Bakın bu noktada anlamını koruması çok önemli. Yani bunu sen farklı cümlelerle de ifade edebilirsin. Ama anlamını korumalı. Peki bu ne önem taşır? Bunu yaptığımız zaman aslında bizim metindeki kelime çeşitliliğimiz artar. Ben bunu sürekli yaptığım zaman artık bir durumu diyelim ki ifade edemedim. Onu farklı cümlelerle ifade etmeye başlayabilirim. Çünkü aynı durumu o kelimelerle ifade edemiyorsam belki daha önce yaptığım paraphrase çalışmalarında öğrendiğim kelimelerle çok rahat bir şekilde ifade edebilirim. Çünkü bu işlem bizim kelime dağarcığımızı genişletiyor, güçlendiriyor. Ve zamanla artık daha çok kelime biliyoruz ve aynı durumu farklı cümlelerle ifade edebilecek kadar tonla cümle var kafamızda. Ve bunu yaptığımızda ise bizim hem kelime dağarcığımız artacak, hem ifade gücümüz, akıcı konuşmamız bile bundan etkilenecek. Artık günlük olayları ifade ederken kullandığımız cümleler belki de advanced boyuta geçecek. Çünkü sürekli yeni bir cümle kullanmaya çalışıyoruz. Sürekli anlamı koruyarak farklı yollardan, dolaylı yollardan anlatmaya çalışıyoruz. Paraphrase yapmayı ihmal etme. İstersen kendin yap, istersen ChatGPT'ye yaptır ama ChatGPT ile vakit kazan. Videoyu çok kısa bölüyorum ancak sana bir duyurum var. Bazı havalı kelimelerin, günlük ifadelerin, phrasal verb'lerin nereden geldiğini merak ediyorsan ya da günlük olarak phrasal verb öğrenmek istiyorsan seni aşağıdaki linkte bıraktığım WhatsApp kanalıma bekliyorum. Ve gelelim 4. maddeye. Bana iş seyahati konusunda A2 level bir metin yaz. Ve sonrasında anlamı koruyarak bunu B1'e taşı. Bunu neden yapıyoruz? Bunu paraphrase gibi yapsak olmaz mı? Diyebilirsiniz. Ancak olay burada şu. Extensive Reading videomda bahsetmiştim. Seviyenden bir tık yukarıda bir şeyler dinle, oku, input al gibi. İşte burada da aynı mantıktan ilerlemeye çalışacağız. Bize yazdırılmış olan A2 metni B1 seviyesinde de göreceğiz.
Evet, paraphrase yapıyoruz, mantıken aynı şey. Ama bu noktada birazcık daha yapay zekadan üst seviye kelimeler kullanmasını bekliyoruz. Üst seviye derken o kadar da üst değil, yani A2 seviyede bir insansanız B1 seviyesinde bir kelime isteyebilirsiniz. Yani aynı tekstin, iş seyahati konusundaki tekstin B1'ini isteyebilirsiniz. Uç bir örnek de olsa vermek istediğim örnek şu: okula gittim yerine okula gitmiş bulundum. İşte güneş parlıyor yerine güneş sabahın ilk ışıklarıyla çiçekleri aydınlatıyordu. Yani aslında baktığınızda aynı şey. Sadece dolaylı bir şekilde uzatıyor ve şahsen bunu farklı bir dilde yaptığımız zaman Türkçe'de de gördüğünüz gibi bize yeni sözcükler öğretiyor. Bu promptta da öncekinde olduğu gibi kelime dağarcığımızı kuvvetlendiriyor, betimleme, dolaylı anlatım gücümüzü güçlendiriyoruz. Ve 5. promptumuza gelelim. Kelimeyi 10 farklı cümlede kullan. Peki bunu neden yapıyoruz? Örnek vermek gerekirse dog kelimesi. Yani köpek ne yapar diye düşünelim, Türkçe düşünelim. Havlar, ısırır, koşar, zıplar, atlar, yani gördünüz mü 4-5 tane farklı örnek şu an aklıma geldi. Ki köpeğin yapabileceği eylemler aslında çok fazla da olsa, mesela köpek konuşuyor, yani the dog speaks demeyiz. Çünkü öyle bir bağlamda kullanılmaz. İşte bu promptu yapmamızın, bu girdiği yazmamızın sebebi bir kelimenin hangi bağlamlarda kullanıldığı. Örnek veriyorum, kelimeyi yani 10 farklı yerde kullan diyelim. Bu kelimemiz students olsun. Yani student ne yapar? Ödev yapar, okula gider, okuldan gelir, sınıfa girer, öğretmenle konuşur. Burada kullanılan bağlamdaki fiilleri, kelimeleri öğreneceğiz. İşte biz burada bağlamda kullanılan fiilleri, kelimeleri, isimleri, sıfatları öğreneceğiz. Böylelikle kelimeyi aklımıza getirdiğimizde cümleyi kuramasak dahi sonrasında ne geleceğini az çok aşina olacağız. Ben köpek havladı demek için the dog, işte sonra bark demek yerine dog yazdığımda zaten ChatGPT bana önermişti bunu. Hani bark diye bir fiil kullanmıştı. He diyeceğim, hani oradan aklıma geldi ve ben de şu an bunu kullanıyorum diye saniyesinde bir cümle oluşturabileceğim. Ancak bu promptlarla hiç ilginiz, alakanız olmadığı zaman bunu kullanamayacaksınız. O yüzden kelime dağarcığınızın gelişmesi için, yazmanızın, okumanızın, konuşmanızın gelişmesi için bu promptu kullanabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İşinize yaradıysa kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.